Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tığ işi, kağıt iple muhteşem bir çanta modeli anlatacağım. Çok güzel, çok fazla istek alan modellerden bir tanesi. Arkadaşım örüyor arkadaşlar. Ondan yardım aldım. Motifli bir çanta olacak. 16 tane kare motif hazırlayacağız. Yuvarlak olarak başlayacağız. Kare şeklini vereceğiz. Son sırada 16 tane motif yaptıktan sonra birleştireceğiz. Alt üst kısmını öreceğiz. Taban kısmında sık iğne yapacağız. Muhteşem olacak. Orta büyüklükte bir çanta. Hatta büyük de denilebilir arkadaşlar. Bittikten sonra size santim olarak da vereceğim. Dediğim gibi kağıt iple öreceğim arkadaşlar. Kağıt ip ne kadar gidiyor? 600 gram kadar gidiyormuş. Kağıt ip 600 gram alırsınız. Benim ipim gördüğünüz gibi ince iplerle daha güzel oluyor arkadaşlar. Tığ olarak ise 4 numara 2.50 milimetrelik tığla öreceğim. Evet, kağıt iple örmesi zor oluyor ama harika bir model arkadaşlar. Değer diye düşünüyorum. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Benimle birlikte kolaylıkla, rahatlıkla yapacaksınız. Evet, ilk önce dediğim gibi motifleri yapacağız arkadaşlar. Şöyle ipimi kenara alayım. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sihirli halkayla başlamamız gerek ama sihirli halkayı kapatırken ip kopar diye arkadaşlar. Ben kendi bildiğim teknikle deneyeceğim. Şöyle böyle daha rahat öreceksiniz. 3 tane zincir çekelim. 1 2 3. Şöyle ipimi biraz bıraktım. Gördüğünüz gibi tığıma doladım. İlk zincirime bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Şöyle 2 2 çekiyorum. Bu şekilde. 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4. Bu şekilde yaparsanız ortası muntazam olacak. Tığıma doladım. Hemen bu oluşan bakın ortadaki yuvaya bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Bir zincir. Tığıma doladım. Aynı yuvama bir trabzan daha yapıyorum. Bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzanlar. Bir zincir doladım. Aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde toplamda 12 tane trabzan yapacağım. Kağıt iple biraz zor oluyor biliyorsunuz ama yaptıkça eliniz alışacak. Bir zincir, sonuçta değer arkadaşlar. Çok güzel olacak çantamız. Evet, aralarda bir zincir. Bu şekilde 12'ye tamamlayalım. Evet, bakın baştaki zincirle birlikte toplamda 3 6 9 12 tane trabzanım oldu. Yani zincirde trabzan olarak kabul ediyoruz. Bir zincir çektim. İlk yaptığım zincirin üçüncüsüne, yani üçüncü zincirine 4 zincir çekmiştim. Batıyorum, ilmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Kaydırma tekniğiyle karşıya sabitledim. Bakın ortası da gayet güzel oldu. Şimdi bu zincir yuvasına, yani buradaki iki trabzan arasındaki boşluğa giriyorum. İlmeği alıyorum, ilmeğin içinden geçiyorum. Buraya kaydırmış olduk. 3 zincir çekiyorum. 1 2 3. Tığıma doladım. Hemen bu oluşan yuvaya giriyorum. İlmeği aldım, doladım, 2 doladım, 2 çektim. 2 zincir, 1 2. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya giriyorum. Buraya giriyorum. 2 tane yarım trabzan yapacağım ama kapı çalıyor. Evet, tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına giriyorum. Buradaki iki trabzan arasındaki boşluğa giriyorum. İlmeği aldım, doladım, 2 çektim. Dediğim gibi 2 tane yarım trabzan yapacağım. Tığıma doladım. Bakın birinciyi kapatmıyorum. Yine aynı yuvaya batıyorum. İlmeği alıyorum, doladım, 2 ilmeği içinden geçtim. Tığımda 3 ilmeğim var. Dolayıp 3 ilmeği içinden geçiyorum. 2 zincir. Tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına giriyorum. 2 trabzan arasındaki boşluğa doladım. 2 ilmeğin içinden geçtim. Tığımda 2 ilmeğim var. Tekrar doladım. Aynı yuvaya giriyorum. İlmeği aldım. Doladım. 2 ilmeği içinden geçtim. Tığımda 3 ilmeğim var. Dolayıp 3 ilmeğin içinden geçiyorum. Arada 2 zincir. Şöyle ipim terlendi.
1 2. Aynı işlemi yapacağız. Tekrar göstereyim. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya giriyorum. Buradaki bir zincir çektiğim yuvaya ilmeği aldım, doladım. 2 çektim, doladım. Tekrar aynı yuvaya girdim. İlmeği aldım, doladım. 2 çektim. Tığımda 3 ilmeğim var. Dolayıp bu 3 ilmeğin içinden geçiyorum. 2 zincir. Şimdi örerken elinizde yamuk durabilir arkadaşlar. Ütülenecek. Ütülenince muntazam duracak. Onu söyleyeyim. Elinizde yamuk böyle kıvrımlı durabilir. Şöyle şapkalanma da olabilir ama ütüleyince dümdüz olacak. Bu şekilde sıranın sonuna, yani başladığımız yere kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldiğim şöyle en son 2 zincir çektim. Şimdi ilk yaptığım, bakın zincirle başlamıştım. 3 zincir çekip trabzanımı kapatmıştım. Şimdi buradaki trabzanın tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Şimdi zincir boşluğuna geçmem lazım. O yüzden zincir boşluğuna giriyorum. İlmeği aldım. İlmeğin içinden geçirdim. 1 2 3 zincir çektim. Evet, 3. sıraya geçtik. Tığıma doladım. Hemen bu oluşan yuvaya giriyorum. İlmeği aldım. Yine yarım trabzanlar yapacağım. Doladım. 2 ilmeğin içinden geçtim. Tığımda 2 ilmeğim var. Tekrar doladım. Yuvaya girdim. İlmeği aldım, doladım. 2 ilmeğin içinden geçtim. Tığımda 3 ilmeğim var. Dolayıp 3 ilmeği içinden geçiyorum. 3 zincir, 1 2 3. Tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına giriyorum. İlmeği aldım. 3 tane yarım trabzan yapacağım. Doladım. 2 ilmeği içinden geçtim. 2 ilmek var. Tığımda doladım. Aynı yuvaya giriyorum. İlmeği aldım. Doladım. 2 ilmeğin şöyle içinden geçtim. Doladım. Tekrar aynı yuvaya giriyorum. İlmeği aldım. Doladım. 2 ilmeği içinden geçtim. Tığımda 4 ilmeğim var. Dolayıp 4 ilmeği içinden geçiyorum. 3 tane yarım trabzan yapıp kapatıyoruz. Burada ilki zincir, o yüzden biraz farklı oldu. Tekrar göstereceğim. 3 zincir. Tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına giriyorum. İlmeği aldım. Doladım. 2 ilmeğin içinden geçtim. Doladım. Tekrar aynı yuvaya girdim. İlmeği aldım. Doladım. 2 ilmeğin içinden geçtim. Doladım. Aynı yuvaya girdim. İlmeği aldım. Doladım. 2 ilmeğin içinden geçtim. Tığımda 4 ilmeğim var. Dolayıp 4 ilmeğin içinden geçiyorum. Eminim çoğunuz da biliyorsunuzdur. İlk defa yapacak olanlar için detaylı gösteriyorum. 3 zincir. Yine aynı işlemi yaparak devam ediyorum. Şöyle bunu da hızlı yapayım. Böyle arkadaşlar. Arada 3 zincir. Evet, sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle en son 3 tane zincir çektim. İlk yaptığım, bakın burada, onun tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Evet, bakın bombeleşme var ama dediğim gibi bu ütülenince dümdüz olacak. Hiçbir sorun yok. Buradaki yuvaya giriyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçiriyorum. 1 2 3 zincir. Evet, bu sırada kare şeklini vereceğiz. Son sıramızı örüyoruz. Tığıma doladım. Bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Yine bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan. Yani normal trabzan yapıyorum. Zincirle birlikte 3 oldu. Aynı yere 4. trabzanımı yaptım. Arada bir zincir, tığıma doladım. Sıradaki yuvaya geçiyorum. 4 tane trabzan. 1 2 3 4 bir zincir. Evet, 2 tane yaptıktan sonra şimdi köşe yapacağız arkadaşlar. Tığıma doladım. Köşeyi yaparken tığıma bir dolayıp 3 defa da çekeceğim. Sıradaki yuvaya giriyorum. İlmeği aldım, doladım. İlk önce tek, sonra 2, sonra 2 çektim. Tığıma doladım. Aynı yuvaya giriyorum. İlmeği aldım. İlk önce tek,
Sonra 2, sonra 2. Yani trabzanların boyunu uzun tutuyorum biraz. 4'e tamamlayalım arkadaşlar. Bir dolayıp 3 defa da çektiğim 4 tane trabzan yapıyorum. Evet, 4 oldu. Şimdi 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Tığıma doladım. Aynı yuvaya 4 trabzan daha yapacağım. Yine bir dolayıp 3 defa da çektim. 1, 2, 3. Şöyle bunun boyu kısa oldu sanki. Ve 4. Evet, köşemizi bu şekilde yapacağız. Bir zincir, tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına bir dolayıp 2 defa da çektim. 4 tane trabzan. 2, 3 ve 4. Sadece köşeleri yaparken bir dolayıp 3 defa da çekiyoruz. Diğerleri normal trabzan. Arada bir zincir, tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına 4 tane trabzan. Bir dolayıp 2 defa da çektim. 2, 3 ve 4. Bir zincir. Evet, köşeden sonra 2 tane dörtlü trabzan yaptık. Yani 2 tane 4 küme şeklinde trabzan yaptık. Tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına giriyorum. Bir dolayıp 3 defa da çektiğim 4 trabzan, buraya köşe yapacağız. Evet, 4'e tamamlayalım. 3 oldu. 4. 3 zincir. Tığıma doladım. Aynı yuvaya 4 trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Bir zincir, tığıma doladım. Sıradaki bakın yuvaya bir dolayıp 2 defa da çektiğim 4 tane trabzan. 1 oldu. 2, 3. Şöyle üçüncü güzel olmadı. Ve 4. 4 trabzandan sonra bir zincir, tığıma doladım. Sıradaki yuvaya yine 4 tane normal trabzan. Bir dolayıp 2 defa da çektiğim 2 oldu. 3, 4. Bir zincir, tığıma doladım. 2 tane dörtlü trabzan yaptım köşeden sonra. Şimdi yine köşe yapacağım. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya bir dolayıp 3 defa da çektim. 4 trabzan. Evet, 4'e tamamlayalım arkadaşlar. Yani köşemizi yaptığımız gibi yapacağız. 2 kenarı yaptık, 2 köşemizi. Hatta 2,5 burayı da yapmışız. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Sonuncuya da köşe yapacağız. Evet, şöyle sıranın sonuna geldim. Köşede 4 trabzanımı yaptım. 3 zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya yine bir dolayıp 3 defa da çektim. 4 trabzan yapacağım. Şimdi ikinciyi yapıyorum. 3 ve 4. Evet, burada köşemizde yaptık. Bir zincir. Şimdi ilk yaptığım zincir var karşımda. Şöyle üçüncüsüne batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. İlmeğimi genişlettim. Şöyle motifimiz hazır arkadaşlar. Şöyle tersinden bir sonraki trabzanın tepesine alttan yukarıya doğru girdiğim ilmeği aldım. İlmeğimi aşağıya çekiyorum. Şöyle burada bir zincir çekiyorum. İpimi birazcık uzun bırakıp kesiyorum. Evet, şöyle daha ince uçlu bir tığ yardımıyla ipimizi şöyle biraz yürütelim arkadaşlar. Şöyle altta bir zincir çekebilirsiniz.
ve fazlasını kesiyorum. Evet, motifimiz hazır. Bu şekilde toplamda 16 tane motif yapacağız. Motiflerimizi yaptıktan sonra ütü yapacağız arkadaşlar. Buharla ütü yapalım. Hem üstten hem alttan. Şöyle ben hazırladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hatta ütüledim. Şöyle dümdüz duruyor. Şöyle köşeleri tığ yardımıyla şöyle çektirip şöyle bu şekilde çektirip ütülersiniz. Evet, şimdi birleştirmeye geçeceğiz arkadaşlar. Birleştirmek için de birleştirmeyi şöyle ne yapacağız? Şöyle iki parçamızı alalım arkadaşlar. Şu şekilde bir zincir çekiyorum. İlmeğim hafif geniş. Şimdi sağ taraftaki parçayı aldım. Köşede 3 zincir çekmiştik. Tam ortadaki zincire tığımı batırdım. Bunu da alıyorum. Bu parçayı da alıyorum. Bakın düz kısmı bana bakıyor. Kesinlikle bu şekilde olacak. Diğer parçanın da köşesindeki, yani tam ortadaki zincire batıyorum. Alttan ilmeğimi aldım. Tığıma geçirdim. Bu iki ilmeğin içinden geçtim. Şimdi sağ taraftan, bakın sağ taraftaki sıradaki zincir. Buna batıyorum. Alt telini alarak batıyorum. Sol taraftaki zincirin böyle sağ tarafındaki telini alıyorum. Batıyorum. İlmeği aldım. Bu diğer iki ilmeği içinden geçiyorum. İlmeğimi hafif genişlettim. Bakın sağ taraftaki trabzan, alt telini aldım. Sol taraftaki trabzan, alt teline battım. İlmeği alttan alıp bakın ipim aşağıda olacak. Kaydırma tekniğiyle yapıştırıyoruz. Bu şekilde ilmeklerin içinden geçtim. İlmeğim hafif geniş. Sağ taraftaki trabzanın alt teline batıyorum. Sol taraftaki trabzan alt teline batıyorum. İlmeği alıp bu ilmeklerin içinden geçiyorum. İlmeğimi hafif genişlettim. Sıradaki trabzan alt telini aldım. Sol taraftaki motifimin trabzanın alt telini aldım. Batıyorum. İlmeği aldım. Bu ilmeklerin içinden geçiyorum. Bu şekilde iki parçayı, iki motifimizi birbirine ekliyoruz arkadaşlar. Tekrar göstereceğim. Kasmasın diye elinizi biraz geniş tutun. Sağ taraftaki trabzanın alt teli, sol taraftaki trabzanın alt teli, batıyorum, ilmeği aldım. Bu ilmeklerin içinden geçiyorum. Şimdi sırada zincirim var. Trabzan sayılarımız aynı olduğu için arkadaşlar tam denk gelecektir. Battığımız yerler yanlış yapmadıysak. Evet, sağ taraf, sol taraf batıyorum. Alt tellerini alıyorum arkadaşlar. Bu şekilde köşeye kadar ilerleyelim. Sıradakini göremedim. Tamamdır. Evet, burada zincirim varmış. Trabzanın teline batıyorum. Böyle köşeye kadar gelelim. Evet, şöyle birinci zincire ekledim. Şimdi ikinci zincire ekliyorum. Tamamdır. Şimdi iki motif daha alıyorum arkadaşlar. Şöyle dursun, sorun olmaz. Diğer motifimi de alayım. Şöyle dursun. Evet, bu iki parçayı birleştirdik. Şimdi diğer ikisine geçeceğiz. Sağ taraftakini aldım. Şöyle ortada 3 zincir çekmiştik. Ortadakine batıyorum. Diğer parçamın da köşede 3 zincir çektik. Ortadaki zincire batıyorum. Şöyle alttan ilmeğimi alıp ilmeklerin içinden geçiriyorum. Evet, şimdi sıradaki parçam. Şöyle yukarıya doğru ilerleyeceğiz. Sıradaki zincire batıyorum. Alt telini alıp bu taraftaki zincirin alt telini alıyorum. Batıyorum. İlmeği aldım. İlmeklerin içinden geçiyorum. Sağ taraftaki trabzanın alt teli, sol taraftaki trabzanın alt teli, ilmeği alıp ilmeklerin içinden geçiyorum.
Bu şekilde 8 motifimiz sağda, 8 motif solda olacak şekilde böyle birleştireceğiz. Böyle birleştirerek devam edeceğiz. Evet, böyle. Burada ikinci zincire gelince, iki parçayı birleştirince arkadaşlar, şöyle ütülerken çektirerek ütülemeyince böyle olur. Sonra yine ütüleyeceğiz arkadaşlar. Hiçbir sorun olmaz. Sonra ne yapacağız? Şöyle diğer parçayı buraya alacağız. Buraya gelince bunu da buraya alacağız. Yine ekleyerek devam edeceğiz. Sonra bunu alacağız. Sonra bunu alacağız. Ekleyerek bu şekilde, dediğim gibi 8 sağda 8 solda olacak şekilde ekleyelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, tamamladım arkadaşlar. 8 motif sağda 8 motif solda olacak şekilde birleştirmemi yaptım. Ortadan yukarıya doğru ilerledim. Şimdi en son bakın, ikinci zincirde sabitledim ikinci zincirlere. Şöyle ilk başladığım yer buradan başlamıştık. Şimdi ne yapacağız? Şöyle ilk başladığımız yere arkadaşlar, şöyle ilmeğimi aldım. İlk başladığım yere de tekrar batacağım. Şöyle ipimi aşağıda alıyorum ilmeği. Bu ilmeklerin içinden geçiyorum. Bu şekilde. Sonra ilmeğimi genişlettim. Buradan aşağıya ineceğim. Aynı yerden de inebilirsiniz. Bir sonrakinden de inebilirsiniz. Ben aynı yerden aşağıya ineceğim. Şöyle. Alttan şöyle bir zincir çekiyorum. İpimi birazcık uzun bırakıyorum. Bu taraftan düğüm atıp keseriz. Şöyle. Tamamdır. Evet, sonra saklarız. Saklama yöntemini gösterdim zaten. Şöyle bu dönmüş arkadaşlar. Evet. Şöyle. Düz kısımlar yukarıda, ters kısımlar içte olacak şekilde bu şekilde yaptık. Şimdi buradan yukarıya doğru gidiş göstereceğim. Evet, bu şekilde birleştirmeyi göstereceğim arkadaşlar. Hep aynı yönde birleştirme yapın ki bakın, ben diğerlerini hep yukarıya doğru birleştirdim. Şöyle bir zincir çekiyorum. Aynı işlemi uygulayacağız. Yine iki parçayı aldım. Ortadaki köşedeki ortadaki zinciri buluyorum. Hem sağdan hem soldan girip alttan ilmeğimi alıp yukarıya çekiyorum. Yine sıradaki zincir, sağ taraf, sol taraf, girdim, ilmeği aldım, ilmeklerin içinden geçtim. Trabzana batıyorum bu şekilde. Hem sağ hem sol. Zincire batıyorum. Buradaki zincire batıyorum. Evet, böyle devam edelim. Şöyle şuradan nasıl geçeceğiz orayı göstereceğim. Evet, köşeye geldim. Bakın buradayım. 4 motifin köşesi birleştiği yer. Burada bir zincir çekiyorum şöyle. Biraz iri tutuyorum. Bir zincirle üstten geçmiş oldum. Sonra yine de yoluma devam ediyorum. Hem sağdaki zincir hem soldaki zincire batıyorum. İlmeği alıp ilmeklerin içinden geçiyorum. Sağdaki trabzan, soldaki trabzan, ilmeği alıp ilmeklerin içinden geçiyorum. Bu şekilde. Evet, yukarıya kadar ilerleyelim. Görüntü bu. Buraya kadar gelelim. Evet, gördüğünüz gibi yukarıya geldim. Şimdi burada bir zincir çekiyorum, ipimi kesiyorum. Evet.
Buraları da bu şekilde birleştireceksiniz arkadaşlar. Şöyle diğerine geçelim. Yine aynı yerden yukarıya doğru, aşağıdan yukarıya doğru gideceğim. Şöyle başlangıcını tekrar göstereyim. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Sağ taraf köşe ikinci zincire, yani ortadaki zincire batıyorum. Sol taraf köşe ortadaki zincir, alttan ilmeğimi alıp bu ilmeklerin içinden geçiyorum. Sıradaki zincir, karşıdaki zincir, batıp ilmekleri alıyorum. İlmeği ilmeklerin içinden geçiriyorum. Bu şekilde yaparsınız arkadaşlar. Ben diğerlerini yaptım. Sadece burası kaldı. Şöyle göstereyim bakın. Evet, yukarıya gelelim. İpimizi en sonunda koparmayalım arkadaşlar. Üzerini yapacağız. Evet, burayı da eklemeyi bitirdim. Tamamen eklemiş oldum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi son görüntüsü bu. Şöyle. Burada şöyle 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Hemen buradaki bakın battığım zincire batıyorum. İlmeği aldım. Yine burada yaptığımız işlemin aynısını yapacağım. Doladım. 2 ilmeği içinden geçtim. Tığıma doladım. Aynı yere batıyorum. İlmeği alıyorum. Dolayıp tek sefer, iki sefer, çok özür dilerim. 2 ilmeği içinden geçtim. Tığımda 3 ilmeğim var. Dolayıp 3 ilmeği içinden geçiyorum. Bunlara badem diyelim arkadaşlar. Bir zincir tığıma doladım. Bir zincir atlıyorum. Buradaki trabzanın tepesine batıyorum. İlmeği aldım. Doladım. 2 ilmeği içinden geçtim. Tığımda 2 ilmeğim var. Doladım. Aynı yere batıyorum. İlmeği aldım. Doladım. 2 ilmeği içinden geçtim. Doladım. Aynı yere batıyorum. İlmeği aldım. Doladım. 2 ilmeği içinden geçtim. Dolayıp 4 ilmeğim var. Tığımda 4 ilmeğin içinden geçiyorum. Arada bir zincir çekiyorum. Evet. Tığıma doladım. Bir trabzan atlıyorum ikinciye. 3 tane yarım trabzan. Aynı yere 3 yarım trabzan yaptım. Doladım. Hepsini kapatıyorum. Bir zincir. Evet, şöyle bir bakın arkadaşlar. Biraz şöyle ilerleyin. Şöyle kasıyorsa arada zincir fazla çekebilirsiniz. Esniyorsa, yani geniş oluyorsa şöyle bakarsınız arkadaşlar. Tığıma doladım. Bir tane atlıyorum. İkinciye zincire denk geliyor. Zincire batarak yine 3 tane yarım trabzan yapıyorum. Doladım. Trabzanlarımı kapatıyorum. Bir zincir tığıma doladım. Bir trabzan atladım ikinciye. Yine 3 tane yarım trabzan dolayıp 4 ilmeğin içinden geçiyorum. Bir zincir. Evet, görüntü bu olacak arkadaşlar. Doladım, bir tane atladım ikinciye. 3 tane yarım trabzan dolayıp ilmeklerin içinden geçiyorum. Bir zincir. Bir tane atladım ikinciye batıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir. Evet, dediğim gibi böyle bakarsınız arkadaşlar. Böyle geniş oluyorsa şöyle bakıyorum geniş olacak mı diye. Geniş oluyorsa bir tane atlayıp diğerini, yani 2 atlayıp üçüncüye batabilirsiniz, ama çirkin görüntü olur mu diye düşünüyorum arkadaşlar. Benimki güzel oluyor, duruyor. Gördüğünüz gibi. Böyle devam edelim. Tekrar göstereyim. Doladım. Bir trabzan atlıyorum ikinciye. Batıyorum.
Ve 3 tane yarım trabzan, sonra üçünü bir kapatıyorum. Şöyle zincirle sıkıladım, doladım. Bir tane atladım ikinciye. Zincire denk geldi. Dilerseniz şöyle boşluğa da girebilirsiniz arkadaşlar. Alt zincir boşluğuna da girebilirsiniz. Sorun olmaz. Ve üçünü bir kapattım. Şöyle zincirle sıkıladım. Tığıma doladım. Bir tane atladım ikinciye. Yine 3 yarım trabzan. Kapatıyorum. Zincirle sıkıladım. Tığıma doladım. Bir tane atladım ikinciye. Birleştirme yerini göstereyim. Biraz daha ilerleyeyim. Evet, kapatıyorum. Bir zincir. Görüntü bu. Şimdi burada şöyle çirkin görüntü oluyor gibi duruyor arkadaşlar. Sonraki sırada bu aralara batacağımız için burası kapanacak. Sorun olmayacak. Daha güzel duracak. Şöyle şuralara batacağız. Evet, doladım. Bir zincir atlıyorum. İkinciye şuraya denk geliyor ama şöyle şuraya batarak yapamayız. Şuraya batacağım. Hem de ipimizi saklayacağız arkadaşlar. Şöyle. Evet, ipi saklıyorum. 3 tane trabzanımı birden kapatıyorum. Zincirle sıkılıyorum. Evet, şöyle çok seyrek olduysa şuraya da batabiliriz arkadaşlar. Evet, şuraya da batsak olurmuş. Oraya batalım. Bakarsınız nasıl güzel duruyorsa arkadaşlar. Bakın biraz da kaslı gibi oldu. Yani şuraya batmam gerekiyor. Böyle tamamen etrafını yapalım. Bir üst sıraya geçişi göstereceğim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi ilk yaptığım badem diyelim. Bu onun tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeğin içinden geçirdim. Bu boşluğa batıyorum arkadaşlar. Bu aradaki bir zincir çektim. Boşluğa girdim. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir üst sıraya geçiş hep bu şekilde olacak. Tığıma doladım. Hemen aynı boşluğa girip ilmeği alıyorum. Yine 2 tane yarım trabzan yapacağım. Doladım. 2 ilmeği içinden geçtim. Son 2 ilmeği bırakıyorum. Doladım. Aynı yuvaya giriyorum. İlmeği aldım. Doladım. 2 ilmeği içinden geçtim. Tığımda 3 ilmeğim var. Dolayıp bu 3 ilmeğin içinden geçiyorum. Zincirle sıkıladım. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya bakın. Buradaki boşluğa giriyorum. İkisinin arasındaki boşluğa giriyorum. 3 tane yarım trabzan. Ve 3. Sonra üçünü bir kapatıyorum. Evet, kapattım. İpim tellendi. Bir zincir tığıma doladım. Sıradaki 2 badem arasındaki boşluğa giriyorum. 3 tane yarım trabzan. 2 ve 3. Üçünü bir kapatıyorum. Bir zincir. Tığıma doladım. Sıradaki ikisinin arasına şöyle şuraya. Yine aynı işlemi uyguluyoruz. İkinci sıradayız. Bu şekilde toplamda 3 sıra olacak. Zincirle sıkıladım. Böyle. Dediğim gibi toplamda 3 sıra olacak. Üçüncü sıramızı tamamladık. Ben 3 sıra ördüm arkadaşlar. 3 sırayı ördüm. Alt kısmı daha örmedim ama burada kenar kısmı gideceğiz. Onu söylemeyi unutmuşum arkadaşlar. Onu göstereceğim şimdi size. Evet, karşıya sabitliyorum. Bakın batıyorum. İlk yaptığımın tepesine ilmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Burada bir zincir çekiyorum. Ters sık iğne yapacağız arkadaşlar. Ters sık iğne yapacağız. Şöyle ilmeğimi genişlettim. Bir önceki yuvaya bakın. Geriye doğru. Sağa doğru gidiyorum. Batıyorum. İlmeği aldım. Böyle sık iğne yapar gibi. Bu şekilde. Bir tane ilmeğimi biraz genişlettim. Gördüğünüz gibi. Bir tane atladım. İkinciye sağa doğru girdim. İlmeği aldım. Dolayıp bu iki ilmeğin içinden geçiyorum. İlmeğim hafif geniş. Sıkı değil. Bir tane atacağım. İkinciye batacağım. Bakın. Buraya batıyorum.
ilmeği aldım, doladım, çekiyorum. İlmeğim hafif geniş, bir tane atlıyorum, ikinciye batıyorum, ilmeği aldım, doladım, 2 ilmeği içinden geçiyorum. Bu şekilde kenar gidiyoruz. Bir tane atlıyoruz, ikinciye batıyorum, ilmeği aldım, doladım, çekiyorum. Bir atlıyorum, ikinciye batıyorum. Bu şekilde tamamen etrafını yapalım. Evet, bunu yapacaktık, ben unutmuşum, kusuruma bakmayın. Sonra alt kısma geçeceğiz. İpimizi koparmadan yapalım istedim. Şöyle batıyorum, ilmeği aldım, dolayıp çekiyorum. Görüntüsü böyle oldu arkadaşlar. Bu şekilde oluyor. Evet, sıranın sonuna, yani başladığımız yere kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle bakın. Son olarak şu başladığım yere ters sık iğnemi yaptım. Şöyle ilmeğimi genişlettim. İpimi birazcık uzun bırakıp kesiyorum. Şöyle buradan, şöyle hatta bir sonraki yuvaya girip ipimi tığla aşağıya aldım. Evet, içeriden şöyle bir düğüm atıp, yani bir zincir çekip şöyle şuradan bir zincir çekiyorum. Sonra biraz yürütüp şöyle aralardan fazlasını keseceğim. Evet, bu aşamayı da tamamladık. Şimdi alt kısmına şöyle alt kısmında buradaki badem yaptığımız gibi 3 sıra badem yapacağız. Şöyle burayı şu şekilde başlayalım arkadaşlar. Şöyle bir zincir çektim, tığıma doladım, böyle daha güzel olur diye düşünüyorum. Şuradaki trabzanın tepesine batıyorum. Herhangi bir yerden başlayabilirsiniz, sorun olmaz. Yan tarafa gelirse de iyi olur ama görüntü kirliliği yok arkadaşlar. Evet, tekrar göstereyim. Bir zincir çektim, tığımda ilmeğim var, tığıma doladım, buraya batıyorum. Trabzanın tepesine ilmeği aldım, doladım, 2 ilmeğin içinden geçtim, tığımda 2 ilmeğim var, doladım, pardon, aynı yere ikinciyi yaptım, aynı yere 3 dolayıp bu 4 ilmeğin içinden geçiyorum. Evet, direkt badem yaparak başladık. Bir zincir, tığıma doladım, bir tane atlıyorum, ikinciye. Yine 3 tane yarım trabzan yapıyorum. Aynı trabzanın içine. Bu şekilde sonra dolayıp 4 ilmeği içinden geçiyorum. Bir zincir. Tığıma doladım, bir tane atladım, ikinciye. Buradaki zincir yuvasına denk geldi. Evet. Evet, 3 sıra yapalım arkadaşlar. 3 sıradan sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi 3 sırada alt kısmını ördüm. Şimdi ne yapacağız? Tabanını yapacağız arkadaşlar. İlk önce tabanını yapalım, sonra askıya geçeceğiz. Tabanı içinde nasıl yapacağız onu söyleyeyim. Bir motif genişliğinde olacak. 3 motif boyutunda olacak arkadaşlar. 3 motif boyutunda olacak. Şöyle kenarda dursun. Evet. 24 tane zincir çekelim. 24 zincir çekip döneceğim. Evet, 24 tane zincirimi çektim. İlk değil, ikinci zincirin şöyle bu şekilde batmayacağım. Arka telini alıp, bakın bu arkada oluşan bu tele batarak sık iğne yapıyorum. Sıradaki zincirin arka teline batarak sık iğne yapıyorum. Tabanını sık iğne yapacağız. Evet, sıradaki zincirin arka telini alttaki teline batarak sık iğne. 23 tane 23 tane sık iğne olması lazım arkadaşlar. 24 zincir çektik, ikinciye batarak sık iğne
yapmaya başladık. Evet, sık iğnelerimizi yaparak ilerleyelim. Evet, her birine bir batarak devam ettim. 23 tane sık iğnem oldu. Şöyle bakın. Şöyle motif boyutunda oldu. Bir zincir çekiyorum, çeviriyorum. Hemen ilk sık iğneme sık iğne yapıyorum. Ve her birine bir batarak devam ediyorum. Yamuk durduğuna bakmayın arkadaşlar. Ütüleyince kalıp gibi duracak. Evet, her birine bir sık iğne. Aman. Yaparak ilerliyorum. Sıranın sonuna kadar gelelim. Sıranın sonuna yaklaştım. Son bir sık iğnem kaldı. Onu da sık iğnemi yaptım. Bir zincir çekiyorum, çeviriyorum. Hemen ilk sık iğneme sık iğne yaparak 3. sıraya geçmiş oldum. Ve yine her birine bir batarak devam ediyorum. Bir üst sıraya geçiş hep bu şekilde olacak. Bir zincir çekeceğiz. Hemen karşımızdaki ilk sık iğneye sık iğne yaparak başlayacağız. Dikkat edin, artırma eksiltme işlemi olmasın. Hep 23 tane sık iğne olması lazım. Evet, böyle git gel yapacağız. Dediğim gibi 3 motif boyutunda olacak. 3 motif boyutunda olana kadar örelim. Şöyle. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi tabanını ördüm. Ütü yaptım arkadaşlar. Buharlı ütü yaptım. İki taraftan da ütüledim. Gördüğünüz gibi gayet düzgün, muntazam duruyor. Bu parçamı da ütüledim arkadaşlar. Yine hem üst kısımdan hem de şöyle iç kısımdan buharlı ütü yaptım. Hiçbir sorun olmaz. Evet, boyut olarak da şöyle göstereyim bakın. 3 desen boyutunda ördüm. Şöyle bakın. 1, 2, 3 desen boyutunda oldu. Eni de 1 desen boyutunda. Şimdi tabanını birleştirme yapalım arkadaşlar. Şöyle kenarda bir motif olacak. Kenarda bir motif. Önde 3, 6 motif. Yanlarda da yanda diyorum, kenarda yine bir motif. Yani alt üstü 2 motif olacak. Evet, şimdi şöyle çengelli iğne alacağım. İşaretleyici alacağım arkadaşlar. Evet, şimdi şöyle alt kısmı şöyle yukarıda duracak şekilde çevirdim. Yan tarafın neresinin olmasını istiyorum? Evet, burası olmasını istiyorum. Bakın, aşağıda olacak bölüm. Şöyle buraya aldım. Şu parçamı da aldım arkadaşlar. Tabanını da aldım. Şöyle köşe, bakın. Köşeden şöyle ilerliyorum. Yukarıya doğru. Şurası, bakın. Şuna ve buraya bir tane işaretleyici yerleştiriyorum. Şöyle köşeye denk gelecek şekilde. Evet, zaten yan taraf bir desende şöyle 23 sık iğne. Şöyle buradan da köşe, bakın şuradan yukarıya doğru çıkıyorum. Tam köşedeki badem bu. Onu da diğer köşeye sabitliyorum. Ki tam ayarlayalım arkadaşlar. Şimdi diğer köşe olmasını istediğim yer. Şöyle bakın, 1, 2, 3. Dördüncü motif yana gelecek. Şöyle şuradan başlayacağız zaten. Şuradan, hatta şuradan köşe, bakın. Şuradan birleştirdiğim yer. Yukarıya doğru çıkıyorum.
Burası ve köşe. Evet, bu şekilde birleştirdim. Şöyle kolaylık olsun diye bir de ortada birleştirme yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle kaymasın, şöyle ortalı bir şekilde tam ortaya gelecek şekilde iki parçanın şöyle şuradan da birleştirme yapabiliriz. Şöyle. Evet, şöyle aldım. Bu taraftan da birleştirme yapabilirsiniz ama biz şöyle öreceğimiz için şimdilik gerek yok diye düşünüyorum. Evet, burası tam karşısı, orta nereye denk geliyorsa oradan da birleştirilebilir. Evet, köşem bakın. Köşeden başlayalım. Şöyle bakın, köşenin tam bir öncesine ki sık iğne, bakın buradan kaydırma tekniği yapacağız. Şöyle ilmeğimi burada bir zincir çekmişim. Yukarıya aldım. Köşeden bir öncesi. İlmeğimi yukarıya aldım. Sıradakine batıyorum. Bakın, sıradakine batıyorum. Alttan aynı köşeye batıyorum. Köşeden başlıyoruz. Aynı yere bir tane daha batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Bir sonrakine batıyorum. Bakın, bir sonrakine, burada yukarıda bir sonrakine batıyorum. Alttan aynı köşeye batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Şöyle. Tekrar bir sonrakine batıyorum buradan. Yine alttan bir köşeye bakın batıyorum. Aynı yere yani. İlmeği aldım. İlmeğin içinden geçiriyorum. Evet, köşeyi bu şekilde yaptık. Sonra bakın buradan sıradakine batıyorum. Alttan da sıradaki sık iğneye batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Sıradakine batıyorum. Evet, şöyle sıradaki bakın sık iğneme batıyorum. Kaydırma tekniğiyle birleştiriyoruz. Şöyle yuvaya. Evet, daha önce uçlu tığımı kullansam diye düşündüm. Karşıya denk gelen sık iğnemin tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Şöyle. Sadece köşelerde bu tekniği uygulayacağız arkadaşlar. Şöyle buraya kadar, yani diğer köşeye kadar böyle iki parçaya birden batıyorum. Karşılıklı ilmeği alıp ilmeğin içinden geçiriyorum. Şöyle kameranın altında da kolay olmuyor mu? Bakın, buraya ve alttaki yuvaya batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Böyle kaydırma tekniğiyle şu köşeden bir öncekine şuraya kadar gelelim arkadaşlar. Şuraya kadar gelelim. Evet, bakın köşenin bir öncesindeki sık iğneye kadar geldim. Şöyle bakın, köşe burayı işaretlemiştik. Şimdi bir öncesine batıyorum ve alttan köşeye batıyorum. Şöyle köşeye batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Bakın, bir sonraki yukarıdan bir sonrakine battım. Alttan yine aynı köşeye batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Bir sonrakine batıyorum. Alttan yine köşeye batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Şöyle dönüş yapmış olduk arkadaşlar. Sonra yoluma devam ediyorum. Yukarıdan bir sonrakine, alttan da bir sonrakine. Artık karşımızda sık iğne yok. Yan kısım var. Böyle dengeli bir şekilde batmamız gerekiyor. Ama ben kameranın altında rahat batamıyorum. Evet,
Sırayla karşılıklı batarak devam ediyoruz. Köşelere gelince tekrar söyleyeyim. Buradan bir öncesine geleceğiz. Buradan köşeye batacağız. Sonra yukarıdaki yani bir sonrakine batacağız. Alttan yine köşeye. Sonra bir sonrakine batacağız. Alttan yine köşeye batacağız. Şöyle bir dönüş olacak. Böyle bu şekilde devam edeceğiz. Ta ki başladığımız yere kadar gelene kadar. Evet. Böyle devam edelim arkadaşlar. Sonrasını göstereceğim. Evet, tabanımı tamamladım arkadaşlar. İpimi içe sakladım. Şimdi neresi olduğunu ben bile hatırlamıyorum. Başladığım yerin sanırım burası. Şöyle ipimi içe çekip orada sabitledim. Şimdi askısını yapalım arkadaşlar. Şöyle bunu kenara alayım. Askısı içinde yine ipimi alıyorum. Evet, şöyle hatta biraz uzun bırakayım. Şöyle biraz uzun bıraktım. Şöyle bir iki zincir çektim. Şöyle hemen zincire bakın bu şekilde girip ilmeği alıp böyle tekrar doladım. Bu iki ilmeği içinden geçiyorum. Sonra sola doğru çeviriyorum arkadaşlar. Sola doğru çevirdim. Biraz ilmeğimi genişlettim. Buradaki teli şöyle. Evet, ilkinde tek tel alalım. Bakın buradaki teli alıyorum. İlmeği oradan geçirdim. Doladım. Bu iki ilmeğin içinden geçtim. Sonra şöyle sola doğru çeviriyorum. Bakın hep sola doğru çevireceğiz. Çevirdim. Buradaki iki tel alacak şekilde girdim. İlmeği aldım. Doladım. Bu iki ilmeği içinden geçtim. Sola doğru çevirdim. Bunu daha önce kullanmıştık arkadaşlar. Bu kordon şeklini, askıyı. Şöyle bakın. Buradaki iki tele giriyorum. İlmeği alıyorum. Dolayıp çekiyorum. Çevirdim. Buradaki iki tel alıyorum. Giriyorum. İlmeği alıp dolayıp çekiyorum. Çevirdim. Yani buradaki iki tele batarak sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde. Sonra çeviriyorum. İki tarafta aynı görüntü oluyor. Şöyle çevirdim. Bu şekilde girip iki tele giriyoruz mutlaka. Sık iğne yapıyorum. Görüntüsü bu. İki taraftan da. Şöyle çevirdim sola doğru. Yine bu iki teli aldım ve buraya sık iğne yaptım. Çevirdim. Bu iki tele girerek sık iğne yapıyorum. Böyle sürekli çevirerekten öreceğiz. Hep sola çevireceğiz. Evet. Evet, bir defa daha göstermek istiyorum. Şöyle bakın. Sola doğru çeviriyorum. Buradaki iki tele girip sık iğne yapıyorum. Sola doğru çeviriyorum. İki tele girip sık iğne yapıyorum. Çevirdim. İki tele girdim. Sık iğne yaptım. Evet, 120 santim ile 125 santim boyutuna bakarsınız arkadaşlar. İki kat olacak zaten. Size videonun sonunda göstereceğim. Farklı bir askı tekniği uygulayacağız. Evet, bunu yapalım. Sonra diğerine geçeceğiz. 120 santim olana kadar ben öreceğim. Askımı tamamladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 120 santim olana kadar ördüm. İpimi de böyle biraz uzun bıraktım. Kestim ki sonra bu iki ucu birleştireceğiz. Lazım olacak. Evet, bu aşamayı da tamamladım. Kenara koydum. Şimdi diğer askımızı yapacağız. Buna geçireceğimiz askımızı yapacağız. Şöyle farklı bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Bir zincir çektim. Hemen bu zincire batarak sık iğne yapıyorum. Evet, bu sık iğnenin alttaki bakın telini alarak buna sık iğne yapıyorum. 2 oldu. Aynen alttaki sık iğnenin teline batarak sık iğne yapıyorum. 3, bu şekilde batarak 4, 8 tane sık iğne yapalım. 5,
6, 7 ve 8. 8 tane yaptıktan sonra bakın şöyle şu şekilde yuvarladım. Spiral şeklinde olacak. Şöyle ilk yaptığım sık iğne bu. Onun tepesine batıyorum. Kaydırma tekniğiyle ilmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Şöyle bakın. Sonra bunu içinden geçireceğiz. Şöyle bir zincir, hemen aynı yere sık iğne ve her birine bir batarak bir sık iğne yaparak devam ediyorum. Evet, ben şöyle eşini yaptım arkadaşlar. Şöyle şu şekilde olacak. Dönerekten ilerleyeceğiz. Eksiltme artırma olmasın arkadaşlar, ona dikkat edin. Şöyle arada sayacağız. Evet, şöyle. Evet, şöyle ben bir sayayım. Şöyle bu 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane olmuş. Yani şuraya batmayacağım. Şöyle şuna ilk yaptığıma batıyorum. Aradakine batmıyorum. Artırma olur. Evet. Şöyle ilk yaptığıma sık iğne yaptım. Ve yine her birine bir sık iğne yaparak devam ediyorum. Artık sayımız net. Her birine bir batarsanız artırma, eksiltme hiçbir işlem olmaz. Böyle dönerekten ilerleyeceğiz arkadaşlar. Evet, bunu farklı bir ipte gösteriyorum, ipim heder olmasın diye. O yüzden bu ip daha kalın. Evet, bu şekilde dönerekten ilerleyeceğiz. Şöyle tekrar göstereyim. Şöyle alt kısmı da açılacak arkadaşlar şimdi. Zincirle başladık diye dar duruyor. Sık iğne ile başladık diye ama ideal. Evet, nasıl sayacağız onu göstereyim. Bakın şöyle geriye doğru sayıyorum sık iğnemi. Son yaptığım sık iğne bu. 1 2 3 4 5 6 7 8. Onun öncesine zaten batmışım. Bu şekilde anlıyorum ki yanlış yapmamışım. Arada böyle sayın arkadaşlar. Eğer ki 9'a çıkarsa ya da 7'ye düşerse daralır ya da genişler. Ona dikkat edin. 20 ile 22 santim, hatta 25 santimde daha güzel olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Boyut olarak 20 ile 25 santim olana kadar, arası olana kadar örün. Ben de örüp döneceğim. 2 tane yapacağız arkadaşlar bundan. 2 tane yapalım. Sonrasını göstereceğim, artık sona yaklaştık. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. 2 tane aynı boyutta ördüm. 20 santim ördüm arkadaşlar, benim ipim. Tam bitti. Şöyle son olarak şu ilmeği şöyle bu şekilde açtım. Buradan bir sonraki yuvadan ipimi alta aldım. Sonra şöyle şuradan girip ya da içeriden bir yan kısımdan tekrar içeri alacağım. Tığ yardımıyla. Evet, şöyle iyice sabitlemek istiyorum. Bu içeride bir zincir çekeceğim arkadaşlar. Şöyle çekebilirsem. Böyle. Evet, bir zincir çektim. Sonra içeriden ipimi tekrar
Aldım arkadaşlar, yeterli. Evet, tamamdır. 2 tane aynı boyutta ördük. Şimdi çantamıza askımızı nasıl yerleştireceğiz ya da bunu nasıl buna geçireceğiz onu da göstereceğim. Önce çantamı alayım. Evet, çantamı aldım. Şöyle yan kısım. Bakın, neresi yana gelecekti? Bakın, bir motifimiz yanda. Gördüğünüz gibi burada eklediğim kısım var. Hem sağda hem solda motifin. Bu şekilde ikiye katlıyorum. Şöyle bakın. Bu şekilde katladım. Bakın. Burada köşede bir badem var. Burada bir badem var. Şöyle onlar yan yana gelecek şekilde katladım. İkinci badem sırası arkadaşlar. Şöyle bakın. İkinci badem sırası. Şu köşedeki bademin bakın. 1, 2, 3 ve 4'ün arasından geçeceğim. Şuradan askımı geçireceğim. Buradan şöyle, hatta iğnemi geçirsem mi? Şöyle bakın, tekrardan 3 sıra badem var. Bir köşeden sayıyorum bakın. Köşeden 1, 2, 3 ve 4. badem arasına şuradan geçiyorum. Buradan aldım. Evet, şöyle bakın. Diğer tarafı da ayarlayalım. Şöyle çevirelim arkadaşlar. Buradan da bakın, ikinci sıra. İkinci sıra köşeden bakın, 1, 2, 3 ve 4'ün arasından. Buradan çıkmam lazım. Şöyle buraya şöyle işaretleyici koyalım. Size daha iyi anlatabilmek adına arkadaşlar. Buradan gireceğim. Buradan çıkacağım. Bu aradan da şöyle tutuyorum. Aradan da şöyle bakacağım arkadaşlar. Bakacağım. Evet, iğnem düştü de sorun olmaz. Aradan bu nereye denk geliyor? Bakın, şuradan da şuraya denk geliyor. Buradan giriyorum. Şöyle bakın. Şuradan. İğneye gerek yok. Buradan alırım ben. 2 badem arasından ikinci sıra. Şöyle aldım arkadaşlar. Tekrar katlıyorum. Bakın şu şekilde. Köşeler denk gelecek şekilde katladım. Bakın, buradan çıkmış. Onun tam karşısından şurası karşılıklı duruyor. Demek ki buradan çekeceğim. Daha kolay olacak. Şöyle. 2 badem arasındaki boşluktan bakın, buradan. Şöyle. Sonra zaten işaretlemiştik. Köşeden yukarıya doğru bakın. Buradaki köşe 1, 2, pardon, şurayı saymışım ben. 1, 2, 3. 3 ve 4 arası. Buradan da askımı çekiyorum. Evet. Hem böyle birleştirmiş olduk. Hem ağız kısmını kapatmış olduk. Hem de askımızı geçirmiş olduk. Evet. Şimdi şöyle şöyle çevirdim. Bunu nasıl geçireceğiz arkadaşlar? Şöyle geçmez, zor olur. Ne yapabiliriz? Şimdi ne yapacağız? Bunun içinden geçirmemiz lazım. Ben şöyle tunus mili kullanacağım arkadaşlar. Göstereyim. Bakın, bu şekilde tunus mili kullanacağım. Bir de sağlam bir ip kullanacağım. Öncesinde şöyle 3 tane zincir çekelim ki daha iyi tutalım. Şöyle 3 zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Bunun içinden şöyle tunus milimi geçirdim. Bu şekilde sıkıştırıyorum. Bakın, şöyle sıkıştırıp şöyle çekiyorum. Sonrasında şöyle aldım. Şuradan daha ince uçlu bir tığ kullanayım. Şu aradan bakın, bu şekilde geçiyorum. Bu ipimi buradan geçirdim tığ yardımıyla. Şöyle 1, 2 tane düğüm atıyorum, sağlam olsun.
Sonrasında şöyle bakın bu şekilde yukarıya çekeceğim. Evet. Bu ipin sağlam olması lazım arkadaşlar, kopmaması için. Şöyle çekelim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, geldi gördüğünüz gibi. Şöyle geçirdim. Evet, şimdi bu ipimi kesiyorum. Bunu geçirdik. Şimdi burayı da aynı teknikle arkadaşlar. Şöyle ne yapmıştık? Bu yan kısmı. Yan kısımdaki motifimiz bu. Bu şekilde ikiye katladık. Görüntüsü bu arkadaşlar. Buradan geldik. Bunun içine geçirdik. Buradan da şöyle hesaplayalım. 3 sıra bademim var. Köşeden şöyle bakın. Köşedeki badem bu. Onun üzerindeki bu. 1, 2, 3. Buradan alttan girip bunu çekiyorum. Şöyle diğer taraftan da hesaplayalım ondan sonra. Şöyle öbür taraf köşe, bakın birleştirdiğim kısım, onun üzerine bir bademim var. Üzerinden sağa doğru 1, 2, 3 ve 4'ün arasında. Yani buradan çıkacağız. Buraya yine bir tane işaretleyici koyuyorum. Şöyle birinci bademin üzerine takarsam sorun olmaz. Evet, yine şöyle katlayalım. Böyle köşeler bakın dikim birleştirme yerleri yan yana gelecek şekilde. Şuradan da evet bakıyorum arkadaşlar, şöyle içeriden bakıyorum. İkinci sıra buraya nereye denk geliyor? Bakın şuraya denk geliyor. Birleştirince şöyle şuraya denk geliyor. Yani şuradan alacağım. Sonrasında yine şöyle bakın ikiye katlıyorum. Böyle çıktığı yer burası. Nereye denk geliyor? Şuraya bakın. Şuraya. Karşılıklı bakınca şuraya denk geliyor. Demek ki oradan alttan giriyorum. Ve bunu buradan, çok kolay aslında, ben böyle yavaş anlatıyorum ki siz daha iyi yapasınız, daha iyi gösterebileyim. Evet, sonrasında bu işaretlediğim yerin boşluğuna tığımla girip bunu çekiyorum. Şöyle. Evet, şöyle çevireyim. Sonra boyutunu ayarlarız arkadaşlar. Şimdi bundan da aynı şekilde bunu geçireceğim. Önce zincir çekeyim. Üç zincir çekiyorum. İlmeğimi genişlettim. Şöyle içinden girdim. Şöyle sıkıştırıp, hadi bakalım. Mahcup olmak istemiyorum ya, yanlış yapıp. Şöyle çekiyorum. Ama bakın şurada kaldı. Şurada bıraktık. Tamamdır. Evet. Şimdi de şöyle buna yine tığ yardımıyla şöyle aradan geçiriyorum. Ve 2 tane düğüm atacağım yine. Evet. Şöyle. Evet, tamamdır arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Geçirdim. Şunu keseyim. Çok uzatmak istemiyorum videoyu.
Evet, burayı iğne yardımıyla şöyle düzeltip arkadaşlar, şöyle iğne yardımıyla bu iki ucu birbirine dikelim arkadaşlar. Ben de dikeceğim. Sonra bunu bu tutacak yerin içine saklayacağız arkadaşlar. Burayı birleştirelim, şöyle dikelim. Ben de dikip döneceğim. Evet, geçirdim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Muhteşem bir çantamız oldu. Astarını siz de dikebilirsiniz arkadaşlar. Terziye de verebilirsiniz. Şimdilik ben bayramdan dolayı ileride terziye ya da kendim de yapabilirim. Evet, gördüğünüz gibi askısı da tamam. Muhteşem oldu. Astarını da dilerseniz terziye verebilirsiniz. Dilerseniz dikiş makineniz varsa dikiş makinesinde de dikebilirsiniz. Kendiniz elinizle de yapabilirsiniz arkadaşlar. İç kısmına. Şöyle hand model, yani el yapımı yazısı. Şöyle ortaya dikebilirsiniz satış yapıyorsanız. Şöyle yan kısmına ya da alt kısmına da dikebilirsiniz. Muhteşem oldu arkadaşlar. Örmeye değer. Yani biraz zorlanacaksınız ama böyle kağıt ipten dolayı ördükçe eliniz alışacak. Muhteşem oldu. Örmeye değer bir model. Evet, boyut olarak da çok hoş, çok şık. Boyutu da ideal. Şöyle santim olarak da vermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle ön kısmı 3 desen boyu. Şöyle 34 santim. Yukarıya doğru da 29 santim arkadaşlar. 29 santim. Yan kısımda zaten bir desen. Bir desenimiz de şöyle 11 santimmiş. Böyle askısı da ideal. Bir de astar dikilince böyle muhteşem olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Eminim sizinkiler de en az bu kadar güzel oldu. İnşallah anlatımdan da memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Bu tür modellerin daha fazla gelmesini istiyorsanız yorum kısmına istiyorum yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Böyle daha çok çanta öreriz sizinle. Ben de çok seviyorum. Ben ilk hobim zaten çanta örerek başlamıştı. Böyle küçükken bile böyle kafadan, hani o zaman internet de yoktu. Kafadan o kadar çok çanta örmüştüm ki böyle muhteşem. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.